YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır bu cümleyi kurmuyordum. Neden 4 ay sonra bir video çekiyorum, neden video karşısındayım? Öncelikle onu açıklayayım. Avustralya'dan dönmemin üstünden 4 ay geçmesine rağmen hala YouTube'dan ve Instagram'dan Avustralya'ya gidişle ilgili çok soru alıyordum. Özellikle de Avustralya'dan neden döndüğümle ilgili çok soru alıyordum. Herkese tek tek bunu açıklamaktan biraz yorulduğum için böyle bir video çekeyim, herkes de öğrenmiş olsun diye düşündüm. Zaten Avustralya'ya dönerken böyle bir video çekmek fikri aklımdaydı ama İstanbul'a döndükten sonra işte yani neden Avustralya ile ilgili bir video çekeyim ki, döndüysem döndüm işte diye düşünerek hiçbir video çekmemiştim ama merak edenleri de anlıyorum. Çünkü bu dönemde herkes yurt dışına gitmek isterken ben ne oldu da Avustralya'dan döndüm? Bunu gerçekten merak edenler oluyor. İşte bu videoda onu açıklayacağım. Hala bir jeneriğim yok. Şimdi buradan bakıp söyleyeceğim. Böyle küçük bir şeye de not kağıdına yazdım. Bu söyleyeceğim sebeplerin çoğuna korona etken. Öncelikle onu da söyleyeyim. Belki siz korona olmadığı dönemde giderseniz çok güzel şeyler yaşayabilirsiniz. O da olabilir. Başlıyorum. Öncelikle dönme sebeplerimden bir tanesi hiçbir işin uzun soluklu sürmemesi. Baristalık yaptım, çiftlikte ırgat olarak çalıştım. Daha sonra hiç hatırlamak bile istemediğim kebapçıda çalıştım. Çok kötüydü. Daha sonra tekrar bir barista olarak çalıştım bir coffee shop'ta. Ama hem koronadan da dolayı tabii ki. Sydney'deki kafe mesela koronadan dolayı kapanmıştı. Daha sonra işte böyle... Gerçi tarlaya korona ne etken onu pek bilmiyorum ama orada da paramızı vesaire alamamıştık. O nedenle benim 4 aylık Avustralya deneyimim boyunca hiçbir işim uzun soluklu gitmedi. Ya böyle bir 3 hafta çalıştım, 3 hafta başka iş aradım. Ya böyle 2 hafta sürdü, sonra böyle gene 2 hafta çalışmadım falan. O nedenle hiçbir işin uzun soluklu sürmemesi eksi yönlerinden bir tanesiydi. Ve bununla birlikte bir iş uzun soluklu sürmediği için, yani Work and Holiday vizesiyle de gittiğim için bir dil okuluna bağlı değilim, bir üniversitede okumuyorum, belli bir şehre bağlantım olmadığı için iş uzun sürmeyince doğal olarak yer de değiştiriyordum mesela. İşte Sydney'de iş bulamadım mı? Git Brisbane'a, git daha böyle yerlere, kırsal yerlere. Onunla birlikte çok da yer değişimi yaptığım için bu da bana konforsuz bir yaşam getirdi. Ve ben konfora bu kadar düşkün olduğumu bilmiyordum açıkçası gerçekten. İşte oradan oraya taşıyın, tam böyle yerleştim de yani 2 tane hatta 3 tane ev turu videosu çektim mesela. Kaç tane evde yaşadım kim bilir, hosteller falan. İşte tam böyle yerleştim diyorsun, eşyalarını tam dolabına koyuyorsun, bir şey oluyor, taşınıyorsun falan. Mesela o Emerald'daki yakalanan ev sahibimiz öyleydi. Tam bir hafta kaldık, mis gibi her şeyimizi yerleştirdik, ortam çok güzel. Bir anda çıkmak zorunda kaldık. Sonra işte başka bir yer bulana kadar başka bir yerde kalıyorsun. Yani genel olarak şöyle, zaten eğer yurt dışında yaşıyorsanız, yani yurt dışına yaşama amaçlı gittiyseniz, öncelikle tabii ki ya hostelde kalıyorsunuz ya paylaşımlı evde kalıyorsunuz. Ya da böyle hani öğrenci yurtları gibi yerde kalıyorsunuz. Ben Avustralya'da bu hepsi dediğim her şeyi deneme şansına nail oldum. Hiçbiri evinizin konforunu yaşatmıyor size gerçekten. Ben de bu kadar evcimen ve bu kadar hani kendi evimin konforuna meraklı olan bir insan olduğumu bilmiyordum. Avustralya'da bunu yaşadıktan sonra fark ettim. Yani çünkü Avrupa'ya vesaire bir yerlere gittiğinizde bir hafta 10 gün hostelde kalmak belki hiç insanın gözüne batmaz ama hani belli bir süre, 3 hafta, 4 hafta ya da işte kimine göre hangisi uzunsa o kadar yaşamak gerçekten bence hoş bir şey değil. Yani tamam, yurt dışındayım, ne olursa olsun hostelde kalayım kafası bende yokmuş. Ben bunu anladım. Çünkü gitmeden önce hiçbir sorun değildi benim için. Başkasının evinde de kalırdım, işte hostelde de kalırdım falan. Ama bunun bana göre olmadığını anladım. Eğer siz de biraz konforunuza düşkünseniz zorlanabilirsiniz.
Bir de şöyle, eğer bunu öğrencilik hayatımda yapsaydım üniversitedeyken bu kadar zorlanmayabilirdim. Tahammülüm bu kadar az olmayabilirdi. Ama ben gitmeden önce bir şirkette avukat olarak çalışıyordum. Kendi evim vardı. Yani kendi mutfağım, kendi yatağım, kendi tuvaletim, banyom olduğu için bu biraz bana yani sıkıya gelemedim gibi oldu. Bu da bir eksiler arasında. Diğeri yer değişimi dedim zaten. Ama bunların hepsine dediğim gibi Work and Holiday vizesinde oluyor olmam da etkili olabilir. Çünkü Sydney'de kaldığımda tek Work and Holiday vizesi olan bendim. Diğer tüm arkadaşlarımın öğrenci vizesi vardı ve bir dil kursuna gidip geliyorlardı. O yüzden onlar hiçbir yer değiştirmedi mesela. Hala o evde yaşıyorlar, orada takılıyorlar. O nedenle böyle bir şey de olabilir. Bu tamamen nacizane benim deneyimlerim. Ama Work and Holiday vizesiyle gelmiş olan çoğu arkadaşlarım hep yer değiştiriyor. Ve bence bu bana göre değil. Bir de diğer bir eksi yönü, bahsedildiği kadar benim şahsen çok para biriktirememem. Gitmeden önce bana da bu çok soruluyor. Ne kadar para biriktirdin, işte şu kadar şöyle yapsak böyle olur mu, işte asgari ücret $20'mış, günde şu kadar çalışsak falan. Bir sürü hesaplar. Bunları tabii ki gitmeden önce ben de yapıyordum. Zaten Avustralya'ya gitme sebeplerimden biri dilimi geliştirmek ve para biriktirmekti. Para kazanmaktı yani. Çünkü dünyadaki en yüksek asgari ücreti Avustralya veriyordu. En son hala da öyledir bence. Ki bir de ben daha fazla da para kazanayım diye işte hani daha kolay iş bulabileyim diye baristacık olmuştum. O nedenle böyle hesaplıyordum tabii. Asgari ücret $20, işte ben barista olsam $23-25 alsam, günde 7 saat çalışsam, haftada 5 gün çalışsam, çarp bir de bunları 4 ile 5 ile 6 ile çarp Avustralya dolarıyla böyle bayağı bir para ediyor gibi geliyor. Ama işte dediğim gibi korona sebebiyle ve böyle artık oraya tutunmak için böyle çaba sarf etmek istememem sebebiyle hem çok para biriktiremedim hem de döndüğüm paradan, yani Avustralya'ya gittiğim paradan daha azına Türkiye'ye dönmüş oldum. Yani çok daha fazla para harcadım. O yüzden bunu da kesinlikle uyarılarım arasında olacak. Böyle oturduğumuz yerden işte şöyle olsa böyle olsa şunu yapsam 20 çarpı 4 çarpı 8 çarpı yani her zaman uymayabiliyor, onu söyleyeyim. Eğer böyle hani gideriz de yırtarız falan diye bir düşünceniz varsa tekrar bir düşünün. Öyle olmayabilir ama tabii ki olabilir. Yani bu tamamen size kalmış bir şey. O yüzden bunlar benim deneyimim olduğu için belki siz çok süper paralar biriktirirsiniz. Bilemem. Bir de tabii ki en önemlisi sevdiklerime özlem. Tabii Türkiye'ye en uzak yer Yeni Zelanda, sonra Avustralya, yani bayağı uzak. Sevdiklerinizle aranızda bir 7-8 saat mesafe var. Ben gerçekten Avustralya'ya gittikten sonra fark ettim sevdiklerime, rahata, konfora ne kadar önem verdiğimi. O nedenle özellikle de bir erkek arkadaşınız ya da kız arkadaşınız varsa ve siz o şekilde gidiyorsanız zorlanacağınızı söyleyebilirim. Çünkü gerçekten zor. Yunus benim için yani uyku düzenini bozmuştu o sıralar konuşabilmemiz için. Çünkü konuşmamızın başka yolu yoktu. Ben yatıyordum, o kalkıyordu vesaire. O nedenle böyle şanssızlıklar yaşadım diyeyim. Hiçbirine kötü bir deneyim olarak bakmıyorum. Deneyimin iyisinin kötüsünün de olacağını düşünmüyorum. Ama geri dönüp baktığımda 4 ay sonra bir pişmanlığım, bir keşkem var mı? Hayır, yok. İyi ki işten ayrılıp, evimi dağıtıp, iyi ki böyle her şeyimi satıp Avustralya'ya gitmişim. İyi ki o deneyimi yaşamışım ve iyi ki de daha fazla durmadan gelmişim. Döndüğüm için hiçbir zaman pişman olmadım. Şu an bildiğim mesleği yapıyorum. Avukatlık mesleğini yapıyorum. Şu an kendi evim ve kendi mutfağım, kendi tuvaletim, banyom var. Şu an erkek arkadaşımla yaşıyorum. Yani mutluyum şu an. Avustralya'dayken çok mutsuz değildim. Ben zaten genel olarak olduğu ortama ayak uyduramayıp döndüm. ayak uydurmaya çalışan ve de olduğum andan mutlu olmaya çalışan bir insanım. O nedenle gidecek arkadaşlara tavsiyem kesinlikle bunları göz önünde bulundurun. Tabii ki de yurt dışında yaşam
biz buradan Türkiye'den bakınca çok güzel duruyor. Yani bir insanın yurt dışında yaşayıp başka ne derdi olabilir ki, anladınız mı? Ben de böyle düşünüyordum. Ve hani bu da kendim için bir öz eleştiri. Ben gerçekten sağlığınız yerindeyse, sevdikleriniz hayattaysa falan, böyle çok elzem sorunlarla mücadele etmiyorsanız, yani paranın insanı mutlu edeceğini düşünüyordum açıkçası. Bunu başka benimle aynı düşünceyi paylaşan var mı bilmiyorum ama ben gerçekten böyle hissediyordum. Satın alma gücün yüksekse, işte 1-2 haftalık kazandığın ücretle ne bileyim iPhone 11 falan alabiliyorsan mutlusundur yani, hani paranın bir değeri varsa falan diye düşünüyordum ama o işin tam olarak öyle olmadığını anladım. Ya ben öyle olurum sanıyordum mesela. Ne derdim olabilir ki başka, hani ne bileyim işte ekonomisi güzel, şöyle böyle, Türkiye'deki tüm eksilerin orada artı olduğunu biliyoruz. Öyle düşünüyordum. Ancak sade ve sadece bu işe yaramıyormuş, sağlığında olması, sevdiklerinin hayatta olması, hepsinin mutlu olması değil. Aslında yaşadığın her ne güzel şey yaşıyorsan sevdiklerinin yanında olması gerekiyormuş. Yani ben bir şey yaşadığımda keşke diyordum ya Yunus da yanımda olsa falan. Hatta şeyi hatırlıyorum. Melisa gün batımlarını çok seviyordu mesela. Bir gün çok güzel bir gün batıyordu. Ve mesela Melisa'yı arayıp gösterdim böyle. Kanka baksana işte çok güzel gün batmıyor mu falan diye. Yani onu eğer sevdiklerimle paylaşamıyorsam, işte yanımda biri yoksa, tamam kendin görüyorsun, çok mutlu oluyorsun. İyi ki bu gün batımına şahit oldum falan ama insan böyle yanında ya sevdiklerini arıyor gerçekten. Ve eğer tek gitmişseniz, ki ben tek gitmiştim, yanınızda sevgiliniz, arkadaşınız vesaire yoksa, bu hani bir süre sonra şeye dönüşüyor. Hani niye buradayım ki? Tamam, dil geliştirmeye geldim, para kazanmaya geldim ama yani benim hayat mottoma göre gün bir gündür, o da bugündür. Hani yani ben neden hep böyle artık benim için şey olmaya başlamıştı çünkü. Tamam ya hadi günler geçse de bir gitsem Türkiye'ye yani falan diye. Sonra düşündüm ya, ne için bunu düşünüyorum ki? Gitmek istiyorsan git. Çünkü Avustralya'ya da gelmek istediğim için geldim. Dönmek istiyorsam da döndüm. Bunun işte sebepleri dediğim gibi, şuradan küçük notumlar okuyorum. İşin uzun soluklu sürmemesi. Yani ben şöyle gitmedim zaten, hani işte Türkiye'den çok mutsuzum, işim yok, işte hani böyle çok sayıp sövüp dönmedim. Buradaki hayatımı da çok seviyordum yani. O nedenle hani orada böyle kebapçıda çalışırken, böyle iş ararken bulamazken falan, yani hani ne yapıyorum falan oldum böyle. Hani buna gerek yok. Dönebilirsin falan diye düşündüm. O yüzden benim hayal ettiğim gibi geçmedi benim Avustralya maceram. Umarım sizin hayal ettiğiniz gibi geçer eğer nereye giderseniz. Ve çok para biriktirilememesi mesela. Bu da bir şey. Hani benim artık kalma, yani son zamanlarındaki kalma durumum sadece şey oldu. Tamam biraz daha durayım. Hani hayaller kurdum. O paraya ulaşayım falan. Ama bir süre sonra baktım ya askerliğe döndü. Niye bu kadar şey oldum? Niye bu kadar böyle hani durmak zorundayım, kalmak zorundayım gibi bir şey var? Hayır, zorunda değilim. İsteyerek geldim oraya. Böyle tabii ki yer değişimi dedim. Yani ben geldikten uzun bir süre sonra valiz görmek istemiyorum dedim ve uzun bir sürede valiz görmedim gerçekten. Yani göçmen bir millet değiliz. Eskiden göçmenmişiz de hani şey yapmışız artık, böyle yerleşmişiz buralara. O yüzden yani Avustralya'da da, yani nerede yaşarsanız yaşayın bence habire yer değişikliği, oradan oraya taşın, oradan oraya taşın, böyle bir göçebe gibi bir hayatın bana göre olmadığını anladım. Hiç konforlu değil. Ve işte dediğim gibi bu işte hostelde kalma, başka birinin evinde kalma, bunların hepsi aslında konforsuz bir yaşam. Her ne kadar yurt dışında yaşıyor olsanız da yani bilmiyorum, başka birileriyle yaşadığınızda onlara tahammül etmek zorundasınız ki bunu üniversitede, yurtlarda, orada evlerinde vesairede kalmış. Ben orada evinde kalmıştım. Yani herhangi başka biriyle yaşamış insan anlayacaktır benim ne demek istediğimi. Birlikte yaşamak zor. Hani herkesin kuralları oluyor. İşte özellikle bir ev sahibinin olduğu evde yaşıyorsanız, ev sahibi de sizinle yaşıyorsa özellikle onun kuralları oluyor. İşte hani bence belli bir süre sonra insana bunlar fazla geliyor yani. Eğer gerçekten lisede ya da üniversitede bunu yapmış olsaydım belki önemsemezdim ama insan birazcık rahatlığı gördükten sonra o rahatından ödün verince çok da mutlu olmuyormuş. Ben giderken asla böyle düşünmüyordum. Evimde olması olur falan filan diye düşünüyordum ama öyle değilmiş. Ve de tabii ki de sevdiklerimize özlem. Bu en önemlisi.
Sevdiklerimiz yanımızda değilken ve mutluluğumuzu, satın alma gücümüzü, ekonomik istikrarımızı, işte adaletimizi falan sevdiklerimizle yaşayamadığımız sürece bunların çok da bir öneminin olmadığını fark ettim. Yani bilmiyorum, hani böyle uzakta, yalnız başına satın alma gücün mutluyken, İngilizce konuşurken, yurt dışının sana sunduğu imkanları kullanırken tek olmak bence üzücü. Yani yanında sevdiklerim varken tamam, iPhone'u da 2 haftada almayı vere dönüştüm. Ben eskiden giderken böyle değildim. Dönünce ve Avustralya'da bunları yaşayınca böyle bir insana dönüştüm. Bilmiyorum, dediğim gibi herkese göre farklı. Herkes farklı düşünebilir. O nedenle Avustralya'dan kesin dönüş yapmamın sebepleri bunlardı. Aslında bence çok sebep var. Yani tek böyle ben para kazanmadım döneyim işte. Hep iş değiştirdim döneyim falan. Hani öyle de değil. O nedenle yani Brisbane'a gittiğimde şöyle düşünüyordum hatta. En son Brisbane'dan uçağa binecektim. Hani şey dedim ya, Brisbane'da da biraz iş arayayım bari dedim. Sonra yok, hani yüreğim yetmedi artık iş aramaya. Böyle artık daha fazla hostellerde kalmaya falan. O nedenle böyle oldu. Şu an buradayım. Hayat ne gösterir bilinmez ama umarım ki bana mesaj atan, gidecek olan, gitmeyi isteyen herkes gider. Canı gönülden istiyorum bunu. Ve istediği hayatı yaşar. Söyleyeceklerim bu kadar. Hala sorunuz olursa yorum olarak ya da Instagram'ıma yazabilirsiniz. Zaten bu soruların çoğu Instagram üzerinden gelmişti. O nedenle hepinizi öpüyorum. Başka bir video atar mıyım? Atmam herhalde artık. Bilmiyorum. Bir avukatın hayatında çok içerik üretecek şeyler çıkmıyor yani. Adliyedeyken ne çekebilirim ki? O yüzden sanırım son videom olabilir. Bilmiyorum, olmayabilir. Ama merak edilen soruları cevapladıysam ne mutlu bana. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.